Merhaba Kripto Akademi dostları. Ortalama bir 3 gündür video çekemiyordum. Bunun için kusura bakmayın. Gün içerisinde çok fazla trade ediyorduk. Ve bir taraftan da eğitim süreçlerimiz var. Öğrencilerimizle çok fazla vakit geçirmem gerekiyor. Bu süreçten dolayı elimden geldiği kadar aslında sizlerle beraber olmaya çalıştım ama video çekmek için bir türlü uygun vakti yakalayamadım. Fakat bana Telegram grubundan ulaşan birçok soru soran kişilere de ortak cevap vermeye çalışacağım. Bitcoin'in güncel analiziyle başlayacağız. Sorulardan biri ETF nedir? ETF etkileri ve beklentileri ne olacak? Bu sorularınıza cevap vereceğim. Halving dönemi hakkında sorularınız var. Bunları da bir konu başlığı altında topladık. Halving nedir ve etkileri ne olabilir? Ve Bitcoin haram mı helal mi? Bu bana en çok sorulanlardan biri. Çevremde de çok soruluyor. Sosyal medyada da çok sorulmuş oluyor. En azından buna da kısa bir cevap vermiş olacağız. Öncelikle Bitcoin'in güncel bir analiziyle başlayalım dostlarım. Evet, 4 saatlik pariteden baktığımızda bir direnç bölgemiz vardı. 44.100 bandı ve destek olarak kısa vadede git gel yaptığı bir 43.600 bandı vardı. Ve bunun altına sarkmaya başladık arkadaşlar. Bu tabii bu süreçte çok alta ineceğinin anlamına gelmez. Daha baktığımız zaman 2,5 saatlik bir süreç var 4 saatlik için. Bir geri çekilme yaşayabiliriz ama saatlik noktadan baktığımızda aslında bu kayıp önceden gözüküyordu. Burada bir yükselen trendimiz vardı ve burada bir yataylıktan sonra trendin altına sarkma yapmaya başladı. Bu sarkma destek noktası olarak 42.000 bandına kadar gerileyebilir. O yüzden genel olarak şunu söylemek istiyorum. Çok yükseliyor diye FOMO'ya kapılan dostlarım. Öncelikle FOMO'ya kapılmamanız lazım. Daha böyle uzaktan bakarsanız piyasaya birçok şey görebilirsiniz. Çok yükselen değil aslında, düzeltmelerde belli kademelerde alım yapmanız sizi daha büyük zararlardan koruyabilir. Çünkü yüksek tepelerde daha çok yükselir diye alan kişiler %5'lik, %4'lük düşüşler görünce bir anda elindeki malı zararına satabiliyor. Ve bu durumda kalmamanız için ne diyorum? Belli kademelerde düzeltmeleri bekleyin diyorum. Şimdi gelelim bir taraftan da tabii saatlik konumunda baktığımız zaman kısa bir trade oluyor. Bir taraftan da haftalık ve günlük paritesine bakalım bizi neler bekliyor. Evet dostlarım, haftalık pariteden baktığımızda da aslında bir yükselenden sonra bir düzeltmeye geldiğini görebiliyoruz. Aslında direnç noktası olarak burada 45.750'yi görebiliriz. Fakat bir range bölgemiz var. Bu çok yüksek bir range bölgesi. Yani aslında bu boşluk aralığında gezinip tekrardan bir düşüş beklediğimiz bir noktaydı. Tabii bu noktaya kadar gelmesi çok önemli özellikle. 45.750 ve 52.300 bandı. Burası sağlam bir range. Eğer 60.000 bandlarına çok rahat gideceğini düşünüyorsak öncelikle 52.300 bandının üzerinde kalıcılık yapması lazım. Fakat bu günlük bir parite. Bakın baktığınız zaman kademeli olarak belli bir noktada günlüğü temsil ettiği için size bu çok yakınmış gelebilir ama belki de bu noktaya ulaşması eğer bir yükseliş trendinde devam edecekse belki 2 hafta, belki 10 gün, belki 7 gün, belki 5 günü bulacak. Ama bu süreçler belli bir kademede yükselmesi için hacim isteyecek. Fakat hacim için birçok borsada şu anda satışlar var, kar satışları. Şöyle bir bakalım onlara. Satış yapan borsalara geldiğimiz zaman başlangıçta Bitfinex ilk satışları yapmaya başlayan borsaydı ve satışları saniyelik süreçlerde gerçekleştirdi arkadaşlar. Yani 100'er dolarlık, 150'şer dolarlık satışları saniyeler içerisinde kademeli ve sıralı yapmaya başladı ve büyük satışlar gerçekleştirdi. Bu da karlarını almak istediği anlamına geliyor. Arkasından daha yeni satışa girenlerden Binance ve Coinbase daha yeni kar satışları yapıyor. Burada kar satışı yapmayan Kraken ve Bitstamp var. Yani bu borsalar hala beklemekte. Şimdi böyle baktığımız zaman borsalar belli bir kademede kar satışlarını gerçekleştirdiği için bu noktalarda düzeltmelerin gelmesi normal. Çünkü ben de 42.500 bandlarında %80'lik nakite geçtim. Çünkü ben 25'lerden de 27'lerden de alımlar yapmıştım. Ve bunları kar revizelerini yapmak zorundayım ki bir sonraki düzeltmelerde, bir sonraki dip noktalarda tekrardan piyasaya daha fazla malla gireyim diye özellikle ETF öncesi ve halving öncesi elimden geldiği kadar fazlasıyla malda olmak istiyorum. Oyunun dışında kalmamak istediğim için sermayemi sürekli bu tarz sabit ve güvenli trade sistemiyle büyütmeye çalışıyorum. Tabii bu büyümeyi beklerken her zaman istediğimiz gibi dipler gelmiyor. Her zaman için alım fırsatlarının olduğu noktalar gelmiyor ama geldiği süreçleri de sabırla beklemek zorunda kalıyoruz. Ve benim beklediğim tabii günlük bazda baktığımız zaman 38 bandının desteğine tekrardan gelmesi beklediğim yerlerden biri. Gelirse çok hoş olur benim için. Tekrardan güzel bir alım için bir alım fırsatı vermiş olur ki
Bunun yanı sıra 31 bantları da gelirse tamamen artık ne diyeyim, bal ve kaymak misali olabilir. Ya bu aralıkları her zaman için değerlendirmek istiyoruz. Şimdi bir taraftan da haftalık kısmına bakalım. Haftalık kısımda da aslında gördüğünüz gibi bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendinde direnç bölgemiz 45.750. Bu nokta bizim için çok önemli arkadaşlar. Peki bu noktanın üzerinde kalır da buradaki range'de gezersek, buradaki range'deki gezmemiz demek 45.750 ile 52.330 bandı. Bu bant aralığı kırıldığı zaman bizi direktmen otomatikmen 66 bantları bekliyor demektir. Ama bunun olması için ne yapıyoruz? Onay gelmesi lazım. Yani beklenen bölgelerdeki kapanışlar ve satışların, yani satışlardan fazla beklenen alışların gelmesi ve likide bölgelerin de tutması lazım. Mesela şöyle diyeyim, 42.500 bandında çok büyük satışlar vardı ve ben o yüzden 42.000'lerdeki satışlarımı yapmıştım ama 42.500'e gelmeden 42.000 bantlarındayken bu satış emirleri kaldırılıp 43.500'lere taşındı. Ve bu aralığa taşınan satışlarda Bitcoin'in hacimli vaziyette, bir de üstüne üstlük short açılan pozisyonlar çok fazlaydı. Onunla beraber çok güzel yükselmesine neden oldu. Bunlar şimdi Bitcoin'in güncel olarak analizlerinden biri. Yani genel olarak şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam iyi hoş bunları anlatıyorsunuz da biz bu durumda ne yapmalıyız? Yani yükselen bir piyasa var, neler yapılmalı diye. Ben şahsım adına söylüyorum. Ben kendimden ne yapacağım olarak, yani kendi izleyeceğim yol haritasını söyleyeyim. Öncelikle bir düzeltmenin gelmesini bekliyorum dostlarım. Benim için düzeltme noktaları çok önemli. Yani yükselen piyasalarda düzeltmeler bize alım fırsatı doğuruyor. Ben ne dedim? Oyun planı olarak nasıl 42.500'lerde satışlarımı yaptıysam 38.000'lerde ve gelebilecek 31.000'lerde tekrardan alım gerçekleştireceğim. Çünkü ne dedim? 25.000, 27.000 ve 28.000 bantlarından ben zaten bir alım yapmıştım ve çok güzel karlarla satış yaptım. Şimdi altcoin'lere baktığımız zaman altcoin'lerde de farkındaysanız birçok altcoin direnç noktasına dayandı artık. Yani onların da sağlam bir düzeltme yapması lazım. Halving öncesi zaten çok kademeli büyük rakamları beklemiyorum. Yani böyle bir beklentide olmak bizi FOMO'ya sokup içeride bırakır. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim diğer sorulara. Öncelikle tabii bir sorulara geçmeden önce arkadaşlar, ilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birçok kişi yorum yapabiliyor, bana Telegram'dan ulaşabiliyor. Fakat sizin için faydalı olan bilgiler içeren videolar çekmeye çalışıyorum. Eğitim tadında da videolar hazırlamak istiyorum. Bunun için beni takip eder, abone olursanız kanala ve elinizden geldiği kadar da beğeni ya da yorum yaparsanız, inanın hem çok mutlu olurum hem de buradaki harcadığımız vaktin bir karşılığı olmuş olur ve bize daha çok sizlere bilgi vermek için heves ve iştah vermiş oluyor. Bir nasıl motivasyon sağlamış oluyor. Bunu yaparsanız kısacık bir vakti ayırıp çok mutlu olurum. Şimdi gelelim diğer sorulara. Arkadaşlar ETF'i ben size çok kısa başlık altında anlatacağım. ETF bir yatırımın fon türüdür dostlar. Yani ne demek oluyor? ETF'ler farklı varlıkların sınıflarına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kullanılır. Bu fonlar borsada işlem gören ve genellikle hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir portföyü temsil ediyor. Peki spot Bitcoin'de ETF ne anlama geliyor? Şimdi piyasadaki fiyat değişikliklerinden faydalanmaya yönelik bir borsa yatırım fon türü bu da. Yani yatırımcılar ETF aracılığıyla Bitcoin'e fiziksel olarak sahip olmadan Bitcoin'i spot piyasadaki fiyat hareketlerinden kazanç elde edebiliyorlar. Peki hocam fiyat aralığından nasıl kazanç elde ediliyor? Bakın arkadaşlar örnek veriyorum. Bitcoin'in yükseldiğini düşünelim ve bir yatırımcı Bitcoin'in yükseleceğini teknik analiz, teknik yapı ve güncel haberlerden biliyor. Ve buna bir kaldıraç pozisyonu olarak bakabiliriz. Yani marjin işlemlerdeki gibi düşünün. Long pozisyon açıyor. Yani yükseleceğine dair elinde fiziki bir kripto varlık yok ama bunun yükseleceğine dair fon açıyor. Yani hedge pozisyon gibi düşünebilirsiniz. Ve bununla alakalı yatırımlar aslında birçok yatırımcıda iştah yaratıyor. Peki ETF neden önemli? Yani Bitcoin için ETF neden önemli olmuş oluyor? Çünkü ETF, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC tarafından onaylanması kripto para dünyasında geleneksel finansal sisteme dair sağlam bir şekilde entegre olmasını sağlayacak. Şimdi düşünsenize Nasdaq'ta ETF'lerle beraber işlemler yapıldığını, yani Amerikan borsasında kripto varlıklara fonlamalar açıldığını.
Bu ne demek oluyor? Birçok yatırımcının aslında Bitcoin'e çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak. Tabii biz burada Bitcoin diyoruz ama ETF için onay bekleyen bir sürü altcoin olmuş olacak. Bu da kripto varlıkların, kripto paraların daha çok kabul görmesiyle alakalı. Yani artık kabul edilen bir kripto piyasasından bahsetmiş olacağız. Şu anda farkındaysanız Binance açılan işte CEO'sunun gözaltına alınması, işte görevinden uzaklaştırılması aslında Amerika'nın yine kendi içerisinde oynadığı bir oyun. Neden? Coinbase kendi ülkesine ait olan bir borsa bir negatif bakış açısı yaratmaya çalışıyor. Yani Binance'e karşı güvensizlik ortamı olsun ki eğer benim ülkemde bir yatırım yapılacaksa bu en azından Coinbase'e yani bana bağlı olan bir borsa yatırımı olsun. Coinbase dediğimiz borsa Amerikan borsasında işlem gören dış borsa diyebiliriz kripto tarafında. Amerika'da bunun güçlenmesi için maalesef Binance'e karşı kendi elinden geldiği kadar bir savaş açmış oldu. Güvensizlik ortamı yaratıp kendi içerisindeki bir borsanın güçlenmesi için. Bakın Amerika'nın bu oyunu aslında nedense halving ve ETF'lerin öncesinde gelmeye başladı ve çok baskın davrandılar. Fakat CZ bu durumda biraz daha akıllıca bir hareket yaptı. Dedi ki arkadaşlar ben yasa dışı bir şey yapmıyorum ve borsamda da herhangi bir düzensizlik yok dedi. Gitti paşa paşa teslim oldu. Yani teslim olduğunda kastım aslında gitti. Dedi ki gelin bakalım sorun sorularınız dedi. Nedir? Ne anlatmak ya da ne öğrenmek istiyorsunuz diye karşılarına çıktı. Yine kendi tercih etti. Başa getirdiği bir yöneticiyi CEO olarak atadı ve şu anda o yönetmiş oluyor. Yani aslında baktığımız zaman haberleri de şöyle okuyabilirsek Amerika işi kendi tarafına çekmeye çalışıyor ve bu noktada büyümeye çalışıyor. Neden? Çünkü Bitcoin tarafı gerçekten halving ve ETF'lerin bir araya gelmesiyle güçlü bir yükseliş sağlayacak. Şimdi halving dönemiyle alakalı da konuya geçeceğiz tabii. Şimdi ETF tarafını anladık değil mi dostlar? ETF kripto varlıkların, kripto paraların diyelim daha doğrusu borsada işlem görmesini sağlayacak. Ve şu anda Ocak ayının onun gibi 12'si gibi biliyorum ETF'lerin onaylanması için beklenen son bir mahkeme var. Aslında son değil de yani onaylanması için artık son noktaya geldiler. Bu noktada ETF'lerin onaylanmasıyla beraber Bitcoin'in zaten büyük bir hacim alacağını herkes aşağı yukarı biliyordur. Niye? Daha ETF'lerin onaylanmadan yalan bir haberiyle bakın şu andaki bulunduğumuz bölgeye geldik. Aslında konu buradan başlıyor. Çünkü daha öncesinde daha alt zeminlerde geziyorduk. Şimdi o onaylardan yani o haberlerden sonra ön alamayacak şekilde kademeli kademeli yükselmeye başladık. Bir de bunun gerçekleştiğini düşünürsek yani yeni bir dip bulduktan sonra tekrardan ETF'lerle beraber yükselen bir piyasa ve halvingle beraber coşan bir kripto tarafı. Umarım her şey beklediğimiz gibi olacak. Tabii bunun geçmişteki örneklerine bakacağız. Şimdi halvingi de inceleyeceğiz. Halving neydi, ne anlama geliyordu? O konu başlığında şimdi ele alalım en azından. Hepsi birleşmiş olsun. Evet arkadaşlar, halving nedir? Halving öncelikle bir madencilik sisteminin yarılanmasıyla alakalı arkadaşlar. Çok basit bir örnekle anlatacağım ki yeni başlayan arkadaşlar ya karmaşık terimler kullandı, ne demek istedi anlamadım gibisine düşmesin. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin madenciliğine şöyle bakalım. Diyelim ki Bitcoin elle işlenebilen bir ham madde ve bunu işleme merkezine götürüyorsunuz. Size ödemeyi işlenmiş tertemiz Bitcoin ile yapıyor. Siz şimdi 210 bin tane 4 yılda topladığınız ham işlenmemiş Bitcoin'i madene götürüyorsunuz. Maden size diyor ki bu verdiğin madene karşılık sana tertemiz 50 tane Bitcoin veriyorum. Bir sonraki 210 bin tane topladığınızda ki bu 4 yıllık bir zaman alıyor. Tekrar işleme merkezine götürdüğünüzde size bu kez diyor ki artık verdiğim ödemeyi yarıya düşürdüm. 25 tane veriyorum diyor. Biz buna işte halving'de yarılanma süreci diyoruz. Şimdi Bitcoin'in geçmişine baktığımızda başlangıç ödülü 50 Bitcoin'de. Yani 210 tane blok yapıldığında kripto varlıklar size başlangıç ödül olarak 50 tane Bitcoin verdi. Bir sonraki yarılanmada ise ilk yarılanma bu 25 Bitcoin'e düştü. 25 Bitcoin'lik bir ödeme yaptı. İkincide yarılanma 12.5'e düştü. Bir sonraki yani şimdiki yaşanacak yarılanma ise 6.25 olacak. Ve
olayın aslına baktığımız zaman toplam maksimum Bitcoin adedi 21 milyonda sınırlanacak. Peki bu üretimdeki, yani bu Bitcoin'lerin yarılanmalarındaki fiyat düşünce madencileri nasıl etkiliyor? Yani işin o kısmı var. Arz azalması dediğimiz. Şimdi ekonomik sisteme baktığımızda arz ve talep azalmasında ekosistemde fiyatın artmasına neden olur. Bu da Bitcoin'de de aynı. Yani arz ve talep ekonomisine baktığımızda eğer bir yarılanma varsa ve bir noktada bir artık hızda bir düşüm varsa bu da fiyatın artması. Yani elimizdeki madenin artık sayısının çok çok katlarca arttığını değil, ufak ufak arttığını gösteriyor ve bu da elimizdeki ürünün değerinin artmasına neden oluyor. Madenciler bunda zarar ediyor mu? Tabii ki etmiyor. Neden etmiyor? Şimdi grafik üzerinden şöyle bir inceleyelim. Neden etmediğini de oradan anlamış olalım. İlk halving döneminden baktığımız zaman 2012 halvingi, fiyat arttı. Halving zamanı ödemeler alındı ve revizeler yapıldı. Yani fiyat baktığımız zaman işte 5 dolarlardan 956 dolarların üstüne kadar çıkmış oldu. Pardon, özür dilerim, 1200 dolarlara kadar dayanmış oldu. Şimdi halving döneminde tekrar düşüş yaşandığı zaman 197 bantlarına kadar bir gerileme, 200 bantlarına kadar bir gerileme oldu. Ne demek oluyor? Bir önceki dibi görmedi. Yani 12 dolarlara kadar düşmedi. Yarılanma esnasında herhangi bir madenci zarar görmemiş oldu. Tekrar yeni bir halvingde ise yine madenciler kazanmaya başladı. Niye? Aldıkları Bitcoin, işte 25 tane Bitcoin aldı ve yükselim devam etti ve bu Bitcoin'lerin değerleri 19 bin dolarlara kadar çıktı. Peki tekrar düzeltmede zarar etti mi madenciler? Hayır. Yani başladığı fiyata geri dönmemiş oldu. Bir sonraki kademeye baktığımız zaman ise, yani dip noktasından baktığımızda ise 5.700 dolarlardan tekrardan 60 bin dolarlara kadar, yani 60 küsür dolarlara kadar çıkış yapmış oldu. Yani halving döneminde yine madenciler kazanmış oldu. Şimdi yeni beklediğimiz halving de aynı bunun gibi. Bakın dostlarım, halving neden önemli? Her halving sezonu Nisan'da oluyor. Ve Nisan'daki yükselişlere bakın. Nisan'da hani her 4 yılda olduğunu varsaydığımızda her 4 yılda kademeli vaziyette yükselişini devam ettirmiş oldu. Şimdi bu önümüzdeki halving döneminde ise bir öncekinden daha düşük bir volite düşünürsek 10 katı yapmadığını varsayalım, 7 katı yaptığını varsayalım ve bu katları diyelim ki şu anki bulunduğu noktadan yaptı diyelim. İşte 40 bantlarından halving'e girdiğini varsayarsak 40 binlerden ya da 39 binlerden 7 katını yapmaya başladığında arkadaşlar ortalama Bitcoin'in değeri 320 bin dolarlara kadar gelmiş oluyor. Nasıl bir sezon bizi bekliyor? Altcoin'ler için nasıl bir yükselme olacak siz düşünün. Şimdi bu neye dayanarak yaptık biz bunu? Şimdi baktığımız zaman niye ezbere konuşuyorsunuz diyemezsiniz. Ben bunu size anlatırken kafamdakini anlatmıyorum. Bakın, yaşanmış geçmiş dönemdeki halving örnekleriyle anlatıyorum. Bir yükseliş, ayı piyasası, yatay ara yükselmeler ve tekrar yeni bir halvingde yükseliş. Tekrar bir ayı piyasası, ara yükselmeler ve yatay piyasa, tekrar halvingden sonra yeni bir yükselme. Yine burada bir ayı piyasası, ara yükselmeler ve yine bir halvinge hazırlanan yatay coin. Yani bu demek oluyor ki her halving dönemi bereketli geçiyor. Ve buna ETF'ler de eklendiği zaman biliyorsunuz ki büyük bir yükselişe neden olmuş oluyor. Şimdi ezbere konuşmuyoruz. Beklentimiz bu yönde. Yani beklentimiz bu yönde olduğu için uzun vadeli alıcıların ne buradan çok büyük alması kayıp yerine geliyor, ne de 30 bin bantlarından alması büyük bir kayıp anlamına geliyor. Yani kademe kademe belli bir noktada sizi üzmeyecek fiyatlarda alımlar gerçekleşebilir. Ve bu fiyatlarda alımlar yaptığınız zaman mutlaka belli kademelerde de kar satışları yapmanız lazım ki derin bir düzeltme geldiği zaman eyvah demeyin ya da daha az karlarla elinizdeki malı satmamış olun. Evet arkadaşlar, bu kısmı anlamışsınızdır umarım. En basit şekliyle anlatmaya çalıştım. Halving nedir ve bir önceki halvinglerde neler yaşandı ve şimdiki gelecek halvingde neler olabilir diye beklenti noktalarını bu şekilde anlatmış olduk. Bir sonraki sorumuza geçelim şimdi. Evet, bana da çevremden en çok sorulan, hocam Bitcoin
Haram mı helal mi? Bak güzel kardeşim. Bana bu soru sorulduğu zaman tek verdiğim cevap ne biliyor musun? Ben kendine Müslüman bir adamım. O yüzden güzel kardeşim sen de kendine göre Müslüman ol, git araştır diyorum. Bu araştırma dediğim bakın sen bunu şimdi benim videomdan izliyorsun ya. Hani nasıl video üzerinden insanların fikirlerini merak edip işte kripto varlık bu noktada haram mı helal mi diye. Bunu neden videolardan araştırıyorsun? Sana bir kitap gönderilmedi mi? Senin elinde bir Kur'an-ı Kerim yok mu? Ve bunun Türkçe meali yok mu? Hadi Arapçamız yok. Var. Peki orada bu ayetler içerisinde, sureler içerisinde neden bakmıyorsun? Tembelsin. İşte sana burada kripto varlık haram güzel kardeşim. Çünkü sen bir başkasının ipiyle kör bir kuyuya inmeye çalışıyorsun. O kör kuyuya bir başkasının ipiyle indiğin için yarın bir gün yaptığın bir hatada sual zamanı sana sorulduğunda sen neden bu işi yaptığın dediğinde Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya inandım da mı yaptım diyeceksin. Yüce Yaradan sana soracak. Ey kulum ben sana kitap gönderdim. Niye bakmadın? Niye okumadın? Ya bunu araştıran bir insansan muhakkak yani harama helale önem veren bir adamsan senin öncelikle zaten Kur'an'ı okuyor olman lazım. İlk emri neydi? İkra. Oku. Oku ki bir başkasına medet umma. Bir başkasının cevabıyla hareket etme. Kimse seni kandırmasın. Peygamber Efendimiz ne diyor? Müslüman insan zekidir. Nerede senin zekan? Sen bunu YouTube'da mı cevabını bulacaksın? Sen bunun cevabını Google'da mı bulacaksın? Yanılıyorsun güzel kardeşim. Eğer bu noktada bir araştırma yapacaksan öncelikle Kur'an okuman lazım. Şimdi ben kendi adıma okuduğum için ben anladığımla yola çıkıyorum. Şimdi buna bir örnek verecek olursak bazı din adamları bir konu hakkında farklı bazısı farklı cevap veriyor. Bunun sebebi nedir? Eğer fesatlık yoksa nedenini söyleyeyim sana. Çünkü senin okuduğunla benim okuduğumu ya da onun okuduğundan anladığına yönelik bir cevap bu. Ben okurum farklı anlarım, sen okursun farklı anlarsın. O yüzden araştır diyorum. Çünkü burada bir kripto varlığın işleyişini anlattık. Nedir? Arz ve talebe göre yükselen bir kripto para birimi var burada. Ve buna bir değer biçilmiş. Bu değer çok fazla talep edildiği zaman artıyor. Ve bunun talebine göre bir fiyatlandırması var. Aynı bugün altın, gümüş gibi. Aynı bugün bir döviz gibi. Yani ne kadar rezervinde varsa ona göre bir fiyatlandırma yapılıyor. Şimdi ben de eğer helalimle kazandıysam, emeğimle kazandığım bir para varsa ve bu para değer kaybetmesin diye belli bir yatırım araçlarını kullanmaya çalışıyorum. Çalmıyorum, çırpmıyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkını finans sektöründe kullanmıyorum. Şimdi sen çocuğunu aç bırakıp, eşini açıkta bırakıp ama şunu da kısayım, bunu da kısayım diyerek bir yatırım yapmaya çalışıyorsan senin zaten baştan yaptığın yatırım altın da olsa, gümüş de olsa bırak kriptoyu zaten haram. Ama sen emeğinle zaten ihtiyaç duymadığın bir parayla yatırım yapmaya çalışıyorsun ve bu para değer kaybetmesin diye geleceğe yönelik daha ferah bir yaşam tarzı sürmek için yatırım yapmaya çalışıyorsun. O zaman ne yapacaksın güzel kardeşim? Bilinçli yatırımcı olacaksın. Yine okuyup araştıracaksın. Ben ne diyorum genelde? Finansal yatırımlarda da bakın ben burada işte bunu düşünüyorum. Benim beklenti noktam bu. Fakat işin sonundaki söylediğim laf ne? Benim bile lafıma itimat etmeyin. Ekonomik anlamda kendinizi geliştirin. Yani senin finansal okur yazarlığın senin hayatını kurtaracak burada. Ben sana buradan sat, buradan al, buradan işte tekrar al diyebilir miyim? Diyemem. Nedeni? Ya arkadaş ben senin riskini nasıl yöneteceğini nereden bileyim? Belki daha fazla açgözlülük yapacaksın, satman gereken yerde satmayacaksın, zarar edeceksin. Bu da var. Ona göre ne yapmamız lazım? Önce kendimizi geliştirmemiz lazım, okumamız lazım, araştırmamız lazım. Kaynak nerede? Kaynak her zaman temeldedir. Sen temelini okursan, temelini araştırırsan, sorduğun bütün soruların cevabını bulursun. Daha mutmain olursun. En azından emin adımlarla gidersin. O yüzden güzel kardeşim diyorum ya sana. Eğer bir fetva arıyorsan sakın arama. Ama bir doğru arıyorsan o doğrunun kaynağını zaten biliyorsun. Umarım açıklayıcı bir cevap olmuştur. Evet bu sorunun da cevabı bu kadar da güzel arkadaşım. Kanala abone olmadıysan abone olmanı isteyeceğim eğer beğendiysen tabii. Beğeni butonuna basarsan da sevinirim. Ya bu emeklerimizin en azından bir karşılığı olmuş olur. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere.